Saygıdeğer izleyicilerimiz, İsviçre'de 3. doz aşılar kısa bir süre sonra başlayacak. Bununla ilgili bir son dakika gelişmesi var haber merkezimize gelen. Hemen bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. İsviçre'de 3. doz korona aşısı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri 3. doz korona aşısının sonbaharda gündeme geleceğini belirtti. Birçok ülke buna başladı bile dediler. Sağlık Bakanı yapmış olduğu açıklamada daha önce 2022'nin başında gündeme gelebileceğini söylemişti ama karar değiştirdiler ve şunu söylediler. Önümüzdeki günlerde 3. doz aşı ile ilgili karar alabiliriz dediler değerli izleyicilerimiz. Şimdi aslında bize İsviçre'deki bu olay şunu gösteriyor. 3. doz aşı olacak herkes. Sonra 4, 5, 6, 7, 8 mezara kadar devam. Baktığımızda İsviçre'deki yetkililer daha önce tek doz aşı yeter demişlerdi. Evet. Sonra 2 doz dediler. Şimdi ise 3. doz için hazırlık yapılıyorlar. Şimdi bakalım detaylar neler. Şimdiye kadar Sağlık Bakanlığı yetkilileri 3. doz aşının en erken 2022'nin başında gündeme gelebileceğini söylemişti. Şimdi ise Sağlık Bakanlığı yetkilileri ilk kez farklı yönde bir açıklama yaparak sonbaharda güçlendirici 3. doz korona aşısının üzerinde çalışan bir senaryo olduğunu belirttiler. Yani güçlendirici aşı diyorlar buna da. Yani aşı olacak, normal aşı, bildiğimiz aşı, adını değiştiriyorlar ki daha kolay olsun. Ya da daha çok insana aşı yapsınlar. Şimdi Almanya'daki istatistiklere göre davet gönderilenlerin sadece %53'ü 2 doz aşı oldu. Yani nüfusun sadece %53'ü. İsviçre'ye baktığımızda da aynı durum, benzer tablo karşımızda duruyor. Şimdi 3. doz aşı diyorlar. Ve devam ediyor haber, şunu söylüyor. Diyor ki aşının gerçekte ne kadar süre koruduğu sorusu destekleyici aşıya ihtiyaç olup olmadığını ve eğer öyleyse ne zaman gerekli olduğunu değerlendirmek için önemli diyor Sağlık Bakanı. Şimdi aslında bir tiyatro var. Diyeceksiniz ki nasıl bir tiyatro? Bakın, Sağlık Bakanı diyor ki 3. dozu yapacağız diyor. Ama diyor bu adına da destekleyici aşı dediği 3. dozun ne kadar gerekli olduğunu bilmiyorlar. Geçtiğimiz günlerde BioNTech aşısını bulan Profesör Doktor Uğur Şahin şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki 6 ayın sonunda aşı antikor üretimini azaltıyor, düşüyor. Onun için 3. doz aşıya ihtiyaç var dedi. Yapılması gerekiyor dedi. Şimdi insanoğlu 3. doz. Sonra bir 6 ay daha geçecek. Diyecekler ki 4. doz. Bir 6 ay daha 5. doz. 5 yılın içerisinde 10 doz aşı vuracaklar. Şimdi gidişat bunu gösteriyor. İsviçre'deki bu haber Sağlık Bakanlığı'nın da İsviçre'deki sağlık yetkililerinin de aşıdan bir haber olduğunu, durumu bilmediklerini ve önümüzdeki günlerde 3. doz aşıyla ilgili karar alacaklarını gösteriyor. Federal Halk Sağlığı Dairesi Enfeksiyon Kontrol Başkanı İsviçre medyasına verdiği röportajda şunu söylüyor. İsviçre'nin sonbaharda 3. doz aşılara başlaması üzerinde çalıştığımız bir senaryo diyor. Ancak başkan yaptığı açıklamada bu kararın bilimsel veriler temelinde verilmesi gerektiğini vurguluyor. Bilimsel olarak hazırlanmış verileri bekliyoruz diyen yetkili Federal Aşı Sorunları Komisyonu'na atıfta bulunuyor. Federal Halk Sağlığı eski başkanı şunu söylüyor, diyor ki geçmiş hatalardan ders almalı ve İsrail'den gelen verileri ciddiye almalıyız diyor. 3. doz korona aşısı için zaman kaybetmemeliyiz diyor. İsrail'de değerli izleyicilerimiz 3. doz aşı ile ilgili karar alındı. 3. dozlar yapılmaya başlanacak kısa bir süre sonra. Lozan Üniversitesi'nden immünoloji profesörü olan Daniel Spicer şunları söylüyor. Diyor ki destekleyici aşıları ihmal etmemeliyiz. Diğer ülkelerden gelen verilere dayanarak risk gruplarına 3. bir aşı sunmamız daha olası hale geliyor. Verileri dikkatlice kontrol etmek için yeterli zamanımız var diyor. Yine devam ediyor. Aşı mevcut ve kantonlar 3. doz aşılarını hızlı bir şekilde uygulamak için hazır. Bir karar bilimsel olarak ne kadar iyi desteklenirse halk tarafından da o kadar iyi desteklenir diyor. Sonuç olarak İsviçre'de 3. korona aşısı için net bir tarih henüz ortaya çıkmış olmasa da 3. doz korona aşısının gerekliliği noktasında bir fikir birliğinin olduğu anlaşılıyor. Evet değerli izleyicilerimiz,
İsviçre'de önümüzdeki günlerde 3. doz aşılamalar başlayacak. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Peki bu aşılarla ilgili hiç kimse şunu sorgulamıyor. Bu aşı kararı alıyorlar ya 3. doz. Bu halkın yarısı neden aşı olmaya gitmiyor? Bakın bu çok önemli bir şey. Halk aşıya mı, devletlere mi ya da bu siyasetçilere mi güvenmiyor? Asıl cevap verilmesi gereken konu bu arkadaşlar. Aşı var deniliyor, tamam, sorun yok. Bütün kantonlarda, İsviçre'den bahsediyorum, aşı var, tamam, hazırız diyorlar, tamam. Almanya'da Alman nüfusunun 4 katı kadar şu anda aşı var, tamam. Ama halkın yaklaşık %50'si aşı oldu, geriye kalan kısmı olmadı. Bir de bakın, Almanya'da halkın %53'ü 2 doz aşı oldu, %67'si tek doz oldu. Yani o aradaki yaklaşık %14 artık aşı olmuyor. Birinci dozu oldu, ikinci dozu olmadı. Hadi bunun içerisinde 2 milyon, 3 milyon ikinci dozu bekliyor diyelim. Süresinin dolmasını bekliyor. Ama geri kalan kısmı olmuyor. Tek doz oldu, bıraktı. Şimdi İsviçre'ye bakıyoruz. İsviçre'de de %50. Geriye kalan %50'yi ikna etmek yerine 3. dozu diyorlar ki biz bunu konuşalım, bunu yapalım diyorlar. Ortada düşünülmesi gereken nokta bana göre bu arkadaşlar. Aşı konusunda şunu net bir şekilde söyleyelim, bakın. İnsanların kafasında çok soru işareti var. Vatandaş şunu soruyor, diyor ki, düşünüyor. 5 yıl sonra ne olacak? Biliyor muyuz? Hayır. 5 yıl sonra bu aşılarla ilgili bir sıkıntı çıkar mı? Bilinmiyor. İşte bununla ilgili uzmanlar, doktorlar açıklama yaparsa aşılanma oranları yükselir. Onun haricinde halk siyasetçiye güvenmiyor, aşıya güvenmiyor. Halkın söylediği bu. Açıklamalarda eksiklik var diyor. Uyutuluyoruz yorumlarını yapanlar var. Yeni dünya düzeni oluşturulmaya çalışıyor yorumunu yapanlar var. Büyük sıfırlama başladı diyenler var. Şimdi bu kadar karma karışık bir ortamda insanın sağlığı gibi en önemli faktördür sağlık, insan sağlığı. Bununla ilgili bir karar alması tabii ki zor. Yani net değil, şeffaf değil durum. Bu İsviçre'de değil, dünyanın her noktasında böyle. Almanya'da %53. Korkunç bir rakam. Açıklananlara göre korkunç diyorum. Şöyle ki Almanya tamam dedi, bu aşıyı bulduk dedi, onu bulduk. Tamam biz bu işi bitirdik diye açıklama yaptı Almanya. Bu aşılar çıkmadan önce. Şimdi hani işi çözdünüz, buldunuz. Niye millet size inanmıyor? Niye gitmiyor? Şimdi Almanya şunu yapacak. Değerli izleyicilerim, aşı olmayanları kısıtlayacak. Yeni yasaklar geliyor Almanya'da. İzin dönüşü, şu anda izin zamanı biliyorsunuz, tatil dönüşü, yeni yasaklar Almanya'da hayata geçecek. Mecbur bırakacaklar insanları aşı olmaya. Görünen bu. Zaten Almanya bir karar alırsa diğer Avrupa ülkeleri, Hollanda, Fransa, İsveç, İsviçre gibi ülkelerde onun arkasından benzer kararlar alıyorlar. Geçmişte bunu gördük, deneyimledik. Her ne olursa olsun, konu her ne olursa olsun arkadaşlar, insanların kafasının bir kere netleştirilmesi lazım. Vatandaş net değil. En çok cevabını aradığı soru şu: yıllar sonra bir yan etki olur mu? Vatandaş bundan korkuyor aslında. Bununla ilgili açıklama yapılırsa belki o zaman bir şeyler değişebilir.